Maden suyunu nasıl seversiniz? Meyveli mi, sade mi? Bu soruyu balıklarınıza göre cevaplamalısınız. Daha önce akvaryumda maden suyu kullandınız mı? Lütfen yorumlara yazın. Bu videoda akvaryumda maden suyu kullanmanın yararlarını ve zararlarını anlatacağım. Çok tartışmalı bir konu olduğunu da belirtmek isterim. Video içerisinde kendi fikirlerimi ve deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Hobiciler arasında tartışmalı ve ilginç konulardan biri de akvaryuma maden suyu dökülür mü, dökülmez mi konusudur. Bu konuda forum sayfalarında yıllardır pek çok tartışma yapılmaktadır. Olayı okuldaki kimya hocalarına kadar taşıyanlar da olmuştur. Ne yalan söyleyeyim, ben bile kimya mühendisi olan bir profesör tanıdığıma sormayı düşündüm. Ancak kimya mühendisi bile olsa, bu konuda çalışma yapmadıysa net sonuçlara varamazdım. Bu videoyu hazırlarken de maden suyunun akvaryumda kullanılmasıyla ilgili bilimsel araştırmalara da göz attım. Ancak bir şey bulamadım. Akvaryum dünyasında bu konunun çıkış sebebiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi akvaryumlar yapay alanlar. Bizler doğayı taklit etmeye çalışıyoruz. Balıkların doğadaki yaşam koşullarını oluşturmak isterken suyun içindeki mineraller için kafa yoruyoruz. Akvaryumlarda beslediğimiz balıklarımız nihayetinde birer canlı olduğundan birçok çeşitli besin maddelerine ihtiyaç duydukları gibi minerallere de ihtiyaç duyarlar. Maalesef çeşme sularımız bölgesel olarak farklılık gösterse de genel olarak mineral açısından fakirdir. Bu sebeple de dışarıdan bu mineralleri ekleme yoluna gidiyoruz. Bu durumda da aklımıza ilk gelen şey maden sularıdır. Günümüzde balıklar için eser elementler içeren katkı maddeleri olsa da geçmişte bu tür ürünler olmadığı için hobiciler çeşitli arayışlar içerisine girmişler ve maden suyuna yönelmişlerdir. Videonun başındaki sorudan da anlaşılacağı gibi günümüzde maden suları meyveli ve sade olarak üretilmektedir. Aslında meyveli olan bu tür ürünler maden suyu değildir. Mineralli su olarak geçmektedir. Akvaryumlarda ise meyveli olan bu mineralli sular kullanılmamaktadır. Sizlere de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tabi bir de soda mı, maden suyu mu karmaşası vardır. Kısaca belirtmem gerekirse soda yapay, maden suyu ise doğaldır. Normal içilebilir suyun içine mineraller katılarak soda elde edilir. Ancak maden suyu tamamen doğaldır. O yüzden hem kendiniz için hem de balıklarınız için maden suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi balıklar için kullanmaya karar verirseniz. Şimdi gelelim cevabını bulmaya çalıştığımız soruya. Maden suyu kullanmalı mıyız yoksa kullanmamalı mıyız? Sevgili dostlar, bu sorunun cevabına geçmeden önce videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Televizyonlardaki reklamlar gibi oldu ama kusuruma bakmayın. İlk olarak şunu bilmeliyiz. İster maden suyu kullanın, isterse de soda kullanın, içerisinde karbondioksit gazı olduğunu unutmayın. Bu gaz nedeniyle maden suyunun pH'i düşüktür. Yani asitik bir yapıdadır. Zaten piyasadaki gazlı içeceklerde de bu karbondioksit gazı vardır. Eğer akvaryuma maden suyunu direkt olarak dökerseniz akvaryum suyunun pH seviyesi hızlı bir şekilde düşer. Ancak maden suyunda bulunan karbonat ve bikarbonat suyun GH ve KH'ını arttırarak düşen pH'in bir süre sonra artmasına sebep olur. Yani bu karbonat ve bikarbonatlar suyun bazik özelliğini arttırmaya başlar. Ancak sudaki pH dalgalanmaları bildiğiniz gibi balıklar için tehlikeli olabilir. Bu sebeple de akvaryuma direkt olarak maden suyunu dökmekten kaçınmalısınız. Peki kullanmak istersek nasıl kullanmalıyız? Burada ben kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Açıkçası ben de zamanında akvaryumda maden suyu kullandım. Ancak bunu düzenli olarak yapmadım. Bu sebeple de maden suyunun yararına ya da zararına ilişkin herhangi bir varsayımda bulunmam çok doğru olmayacaktır. Ancak şunu da belirtmem gerekir. Maden suyu kullandığım dönemlerde akvaryumlarımda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Tabi burada kullanılan maden suyunun miktarı da önemlidir. Benim kullanmış olduğum maden suyu miktarı balıklara zarar verecek boyutta olmamış olabilir. Bu sebeple de maden suyu kesinlikle güvenli diye düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Biraz önce de belirttiğim gibi maden suyunu akvaryuma direkt olarak dökmemek gerekir. Bildiğiniz gibi benim bir dinlendirme tankım var. Yaklaşık 200 litre olan bu tank içerisine ben 2 adet maden suyunu döküyorum. Sonrasında ise su değişimini bu tanktaki su ile yapıyorum. Yani her 100 litrelik su için bir şişe maden suyu kullanmış oluyorum. Maden suyunu kullanmadan önce ise bir süre ayın içerisine bu maden sularını boşaltıyorum.
Sonrasında ise bir çatal vasıtasıyla karıştırıyorum. Bunu yapmamdaki amaç maden suyunun içerisindeki karbondioksitin çıkarılmasıdır. Biraz önce de söylediğim gibi maden suyunun içerisindeki karbondioksit suyun pH seviyesinde dalgalanmaya yol açabileceği için bu riski en aza indirmek amacıyla karbondioksitin tamamen yok olmasını sağlıyorum. Sonrasında ise dinlendirme tankıma boşaltıyorum. Maden suyunu bitkili akvaryumu olan hobiciler de kullanmaktadır. Maden suyunun içerisindeki mineral ve elementleri akvaryumdaki bitkilerin kullanması amacıyla akvaryuma maden suyu dökmektedirler. Kullandıkları dönemlerde bitkilerin canlandığını ifade eden dostlarımız vardır. Hatta bazı hobiciler maden suyu kullandıktan sonra bitkilerin fotosentez oranının arttığını gözlemlediklerini forumlarda belirtiyorlar. Tabii ki bu sonuçlar hobicilerin kişisel gözlemleri sonucu ortaya çıkan durumlardır. Videonun başında da belirttiğim gibi bu konuda bilimsel bir çalışma bulamadım. Sonuç olarak akvaryumlar yapay alanlar olmaları nedeniyle dışarıdan bazı minerallerin eklenmesi gayet doğaldır. Ancak burada herhangi bir analiz yapılmadan çeşitli ürünlerin kullanılması doğru olmayacaktır. Çünkü akvaryumdaki balıklar her ne kadar minerallere ihtiyaç duysa da bu minerallerin belli bir seviyede olması balıklar için yeterlidir. Gereğinden fazla miktarda mineral eklenmesi balıklara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yani daha fazla mineral eklediniz diye balıklarınız daha sağlıklı olmayacaktır. Ben sizlere kendi yöntemimi aktarayım. Sizlere sürekli olarak söylediğim gibi ben balıklarımın düzenli bakımlarını ihmal etmiyorum. Haftalık olarak mutlaka su değişimi yapıyorum. Zaten bir süre sonra balıklarınız sizin su değerlerinize, içerisindeki minerallere alışacaklardır. Suyun pH seviyesi, mineral oranı ve iletkenlik seviyesinin sabit olması çok daha önemlidir. Diğer türlü bu oranları ideale yaklaştırmak isterken dalgalanmalara sebep olabiliriz. Bu nedenle ben sizlere söylediğim bakımlarımı yapıyorum. Balıklarımı düzenli besliyor ve düzenli gözlem yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Sizler de kendi deneyimlerinizi bu videonun altına yazarsanız diğer dostlarımız da bu yorumlara bakarak fikir sahibi olabilirler. Eğer buraya kadar videomuzu izlediyseniz ve verdiğimiz bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuz da faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.